Günlerden bir gün çok içen ve zilzurla sarhoş olan Osman'ın aklına eşi Öznur'a muzip bir şaka yapmak geldi. Öznur, Öznur, haberi okudun mu Öznur? Yandık bittik biz Öznur diye bağırmaya başladı durduk yere. Ne oldu diye sordu Öznur panikleyerek. Bir hafta içerisinde İstanbul'da çok büyük bir kasırga bekliyorlarmış. Sakın evden çıkmayın diyorlar dedi Osman. Kasırga olayını duyunca çok korkan Öznur, daha kocasının şaka yaptığım demesine fırsat olmadan arkadaşlarına ve sevdiklerine duyurmak ve haber vermek için kasırga olayını Instagram, Facebook ve Twitter'da paylaştı. Yerin kulağı vardır derler ya hani. Günümüz sosyal medya teknolojisi sayesinde artık yerin bir değil, 3 kulağı var. Olayı Öznur'dan doğan herkes, etrafındaki herkesle paylaştı. Herkese derken haber yarım saat içerisinde milyonların kulağına gitti. Bu kasırga haberi milyonların kulağına gider de meteoroloji uzmanlarının kulağına gitmez mi? Böyle bir şey beklemedikleri için çok şaşırdılar. Ama tabii aksi bir açıklama yapmadan önce olayı araştırmaya karar verdiler. Tabii araştırmaları kısa sürmeyecekti. Daha onlar araştırmasını bitirmeden sokağa çıkamayacağını düşündüğü için ve aç kalmaktan korktuğu için erzak yapmaya karar veren halk marketlere hücum etti. Marketlerde izdihamlar yaşanmaya başladı. İnsanlar az olan gıdaları alabilmek için birbiriyle kavga ediyorlar. Yaralanmalar, ezilmeler, ölümler, bıçaklanmalar bile yaşanıyordu. Tabii bizim Osman çok içip zilzurla sarhoş olduğu için şaka yaptığını saniyeler içerisinde unutmuştu. Ve böyle bir olayı sosyal medyadan duyunca o da paniklemeye başladı. O gece ülkeye gezmeye gelen turistler şehirdeki kaos ve panik ortamını görünce şaşkına uğradılar ve insanlara sorduklarında kasırga kopacağını öğrendiler. Çok korkan turistler havalimanlarına hücum etti. Havalimanlarında kavgalar yaşandı. Ayrıca turistler kendi ülkelerindeki akrabalarında Türkiye'de kasırga kopacağını da duyurdu. Derken bir haber kanalı halk kasırga korkusuyla marketlere hücum etti diye haber yaptı. Onu haber yapmasını takiben diğer kanallar da rekabet hissiyatı oluştuğu için aslını araştırmadan acele bir şekilde onlar da haber yaptılar. Aradan birkaç saat geçince meteorologlar böyle bir şey olmayacağını açıkladı. Halk sakince evinde oturmaya başladı. O gece bitmişti ama etkileri sürmeye devam edecekti. Çünkü o hafta Türkiye'ye gelecek olan turistler rezervasyonlarını iptal ettiği için oteller geçici olarak zarara uğramıştı. İstanbul'daki tüm marketlerde izdihamdan dolayı ve gıda erzağından dolayı gıda kalmamıştı ve marketler gıda ihtiyacını tedarik etmeye kalkınca büyük bir talep ve sipariş bombardımanı oluşmuştu ve bu da fiyatların geçici olarak da olsa 2 kat çıkmasına neden olmuştu. Halk ben bu kasırga olayını çıkartanın noktayla biten küfürler ediyor ve beddualar savuruyordu. Tabii bizim Osman o gece sarhoş olduğu için o olayı kendisinin çıkarttığını farkında değildi ve o da küfür edenlerin arasındaydı. Derken ilerleyen zamanlarda Osman ve eşi yalan haber yapmaktan dolayı ceza yediler. Niyetleri kötü olmasa da. Hikayemi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bu hikaye komedi ve ders verici türünden bir hikayeydi. Hikayenin ders verici tarafı ise insanların sosyal medyada ya da çevrelerinde duyduğu her şeye aslında aslarını araştırmadan inanıp heyezana kapılmasıydı. Siz olun, duyduğunuz her habere aslında aslarını araştırmadan, sorgulamadan inanmayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.